Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Oysho'nun çok benim beğendiğim ve daha önce de yapımını baktım görmediğim bir çantayı yapmaya çalışacağım. Tabii belli uyarlamalar yapacağım. Biraz detaylarında değişiklikler de yapabilirim. Şimdi öncelikle tabanını İp yürüterek yapacağım. Şöyle gördüğünüz üzere burada daha önceden söküntü iplerim varmış. Onları buldum. 3 tane ip dolaştıracağım içinden. Ama burada söyleyebileceğim en önemli detaylardan bir tanesi bu salaş bir çanta. Normalde daha önceki videolarımı izlediyseniz K-tipte 3 milimetre tığ kullanıyordum. Bu sefer 4 milimlik bir tığ kullanacağım. Zincir çekerek başlayacağız. Kaç zincirle başlıyorum? Bu çanta için bir yaklaşık 40 zincir çekeceğim. Ne yapıyorduk? Şöyle göstereyim. Şunu şöyle tutuyordum ilk başta. Bir tane çektim. Bir daha çektim ve sıkıştırdım. Bu benim birinci zincirim olmuş oluyordu. Bu şekilde 40 tane zincir çekip geleceğim. Dediğim gibi 4 numarayla örüyorum. Biraz salaş bir model olmasını istiyorum. Modelin orijinalinde de aynı şekilde büyük bir tığla örülmüş. Ben de aynısı olsun diye büyük tığ kullanıyorum. Yine klasik tul ipimizin bu tığını kullanıyoruz. Gerçekten tığ çok önemli. Bu işten en önemli yatırım diyebiliriz. Ucuz olarak satılan tığlar var. Ne olacak ki bundan yapıvereyim, ben sürekli örmüyorum demeyin. Gerçekten hele kağıt ipte tam bir işkenceye dönüşüyor o tığları kullanmak. Yani çoğu kişi diyor ki ya ben öremiyorum, işte sizinki gibi olmuyor diyor. Sonra diyorum ki hemen tığınız ne? Tığın resmini bir atıyor, bir bakıyorum. He, diyorum tamam, nedeni belli oldu. Sorun tığınızdan kaynaklanıyor. O yüzden tığ gerçekten biraz pahalı tığlar. Özellikle son zamanlardaki artışlardan sonra, ama inanın buna değer. En çok kullandığınız numaralardan alırsanız uzun süreli olarak kullanırsınız. Elinizde hem tutması çok rahat hem de dediğim gibi kayganlığı çok güzel bu tığların. Şimdi ben 40 zincir çekiyorum, hemen geliyorum. Evet, 40 zincirimi çektim. Şimdi bir tane yükseklik için çekiyordum her zamanki gibi. Alıyorum şimdi şu 3 tane ipimi arasından dolaştıracağım. Hemen şu son çektiğim zincirin şöyle yanındaki siyah olduğu için tabi biraz görmek daha zorlaşıyor. İkinciden tığımı geçiriyorum ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Küçük tığlara alışınca büyük numara tığ da benim için çok değişik geliyor şu anda. Bu şekilde görüyorsunuz, her zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada ipimi de içinden dolaştırıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Nasıl döneceğiz onu göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi hatırlarsanız bir yöntemimiz vardı. Hemen bu yöntemimizi bakalım. Bu çantada da gösterelim. Şu ilk başta sonuncuya da battım. Sonuna kadar bu şekilde ördüğümüzde bunu ölçüyorduk. Şöyle. Evet. 22 santimlik bir göbeğimiz olmuş. Yani bu ne demek? Eğer ki ben şöyle 10 santimlik bir taban örecek olursam ne demiştik? 22 mi demiştik? 22'ye bir daha ölçeyim. Aklımda kalmadı. Evet, 22 demişiz. 22'ye 10'u ekleyin. Ortalama 32 santim genişliğinde bir tabanınız olmuş olacak. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunu döneceğiz. Şöyle göstereyim.
En sonuncusuna biraz daha netleyelim. Batmıştım. Aynısının içine tekrar batıyorum. Tekrar batıyorum. Bakın yetmedi 3 tane. Dönmedi karşıya. O zaman içinden ip yürüttüğüm için oldu bu. O zaman bir tane daha batıyorum. Ne oldu? En sonuncu ilmeğin içine 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi her sık iğnenin karşısına yine bir tane daha olacak şekilde bu şekilde sık iğnelerimi yaparak sıra başına kadar gelelim. Geldim sıranın başına. İlk başlangıçta battığımız şu ilmeğimizin yine içine ne demiştik? Toplam 4 arttırma yapıyoruz. Bir tanesini batmıştım. Yani 3 tane daha batmam yeterli olacak. Battım üçüncüyü de. Geldim şimdi şu ilk başta battığım sık iğnemin üzerine şimdi çift yapıyorum. 1 2 tane. Artık aynen devam. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde, umarım siyah olduğu için, gerçi anlatıyorum bir taraftan ama bakın her sık iğnemin üzerine ipimi içinden yürüte yürüte 3 kat ip geçirdim, unutmayın. Bu şekilde sıra başına kadar örüp geleceğim. Geldim sıra başına. Şurada 4 tane aynı ilmeğin içinde sık iğnem vardı. Şimdi her birine çift yapıyorum. 1 2, bir tanesini çiftledik. Şimdi sıradakine geçiyorum. Şöyle göstereyim ilmeği. Şu. Bakın hep ne yapıyordum? Birincisini hiç gevşetmiyorum. Bu tığımın genişliği neyse o kadar olacak. Şu ikincisi çektiğimi, şu hareketli ipi, bunu uzatıyorum ve tığımı döndürüyorum. Kağıt ip bıraktığınız gibi kalan bir ip. Yani o yüzden o size göre değil, biraz siz ona göre şekil alacaksınız. Yani neyi kastediyorum? Tığ çekişinizi. Yani mesela şunu şöyle yaptım, bakın böyle uzatıyorum ya. Sonrasında ne yapıyorum? Bakın elimi hareket ettiriyorum ilmeğe göre. Şimdi buna da çiftimizi yaptık mı? Köşedeki her bir çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift. Dördünü de tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde sıra başına gelene kadar her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde örüp geliyorum. Geldik sıra başına. Şimdi aynı delikte birincisinin yapmıştık ilk başlangıçta, biliyorsunuz. Sonra aynı deliğin içine 3 tane daha yapmıştım. Bu 3 tanenin her birine şimdi ne yapıyorum? Çift sık iğne yapıyorum. Şimdi birincisi bitti. İkincisi bitti. Şimdi üçüncüdeyim. Üçüncüsü bitti. Şimdi dördüncüsü nerede derseniz, dördüncüsü en baştaydı. Onu çiftlemiştik zaten, hatırlarsınız. Şurada görebiliyorsunuz. O ilk başlangıcımız. Şimdi artık bundan sonra mantık çok basit. Çiftleri göreceğiz zaten. Çiftin birincisini hep tek örüyoruz. Yapalım. İkincisini çiftliyoruz. Şimdi bu içten ip geçirmek tabi örerken biraz zorlayabiliyor. Şimdi bunun mantığı, bu içten ip yürütmemizin bize sağladığı iki fayda olacak bu çanta için. Birincisi,
İlmeklerimiz büyüdüğü için daha kısa sürede tabanı halletmiş olacağız. İkincisi ise bu sayede tabanımız biraz daha sert olacak. Çünkü bu çantamız bizim astar yapılmayan bir çanta. Yani astarı yok bu çantanın. O yüzden astarsız yapacağımız için tabanda içine koyduklarımızda çökme fazla olmasın diye daha sert bir kalın bir taban olsun istedim. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Şimdi aynı şekilde yanından devam ediyorum. Sıra başına gelene kadar yine her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde örmeye devam edeceğim. Geldik sıra başına. Artık çiftlerimizin olduğu kısımdayız. Şöyle göstereyim. Burada bir çiftimiz var. Ne dedik? Birincisini aynen örüyoruz. İkincisi üzerine çift yapıyoruz. Yine bir çift var karşımızda. Birincisini aynen örüyoruz. İkincisine çift batıyoruz. Yani bir tek bir çift yapmış oluyoruz bu aşamada. Yine geldik çiftimize. Birincisini aynen ördüm. Nereye kayıp gidiyorsam ben de sağa doğru gidiyorum yavaş yavaş. Devam. Birincisini aynen ördüm. İkincisine hemen çift batıyorum. Üç tane ip gittiği için onlara da dolanıyorum arada. Bu şekilde bakın hiç kasma yapmadan rahatça dönmüş olduk. Şimdi aynı şekilde yine her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bu arada başta söyledim mi söylemedim mi hatırlayamadım. O yüzden tekrarlamak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olup bana destek verin diyorum. Ve aynı zamanda zil sesini de aktif hale getirirseniz böylece yayınladığım yeni çanta videolarından da haberdar olursunuz. Çok daha güzel, çok daha yepyeni modellerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın şurada hemen görünüyor zaten. İlk çiftimin olduğu yer belli. Buraya kadar hemen örüp geliyorum. Geldik söylediğim çiftin olduğu yere. Bu çiftin ne demiştik? İlkine normal sık iğne mi yaptım? İkincisine çift batacağım şimdi. Bir, iki. Aynı şekilde burada bir çiftim daha var. Şöyle. Bu çiftimin de birincisini tek ördüm. İkincisine çift yapıyorum. Geldim, devam ediyorum. Birincisine tek, ikincisine çift. Şimdi burası biliyorsunuz bizim başlangıç noktamızdı. Başlangıç yerimize geri geldik. Artık şu hatırlarsanız ilk başladığımız nokta, burada direkt bir tek bir çiftle başlamıştık. Şimdi artık iki tek bir çifte geçiyoruz. Zaten bize gösteriyor kendisini. Ne demiştik? Hep çiftleri takip edeceğiz. Çiftimiz burada. Bakın. 1, 2 tek yapacağız. Şu çiftlinin ikinci lobunu çifte çevireceğiz. Mantık çok basit. Her çiftlerin üzerine geldiğimizde birincisini direkt tek örüyoruz. İkincisine çift batıyoruz. Yani hiç saymak falan filan gerek yok.
Ama sayı olarak gidecek olursak da şimdi bakın aynı yere 2 kere batmış oldum. Sayıyla da gidecek olursak şimdi artık 2 tek bir çift sırasına geldik. Sonra tekrar buraya döndüğümüzde artık 3 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde mantık hep bu şekilde gidiyor. Yani artık buraya geldiğinizde video çok uzatmak istemiyorum. Çünkü daha çantanın üst kısımları da var. Onları da göstereceğim için şöyle göstereyim buradan. Şurada bir çiftimiz var. Bu çifte geldiğinizde şu ilkini düz örüyorsunuz. Şu ikincisine çift batıyorsunuz. Yine dönüyoruz. Şurada bir çiftimiz var. Birincisi aynen, ikincisi çift. Bu şekilde bu yöntemle hiç karıştırmazsınız. Dediğim gibi sayıyı karıştırdım, yanlış saydım falan diye bir şey yok. Hep çiftlilerin birincisine tek, ikincisine çift batıyoruz. İstediğim büyüklüğe gelene kadar öreceğim ve bitişinde zaten size kaç sıra yaptığımı söylemiş olacağım. Evet, artık bitme yerimize geldik. Başladığımız yer burasıydı. Aynı yerde, yani şu şöyle göstereyim, son çiftimizin üzerinde artık tabanımızı bitireceğiz. Yani o tam şuraya geldiğimizde bitecek. Şurada artık iplerimi teker teker yok ediyorum. Önce bir tanesini çıkarttım. Şimdi diğerini çıkartıyorum. Şimdi de diğerini çıkartıyorum. Yani 3 ipimi de artık yok ettim ve tabanımı burada sonlandırıyorum. Kestim. Şu görmüş olduklarınız içten yürüttüğüm ipler. Bunları da şu şekilde kesiyorum. Şurada da vardı içinden. Bunu da temizledim. Ben tabanımı ütüledim. Aklınızda bulunsun. Üste çıkmaya başlamadan önce mutlaka tabanınızı ütüleyin. Ondan sonra dolanmaya başlayın. Şimdi bunu nasıl kaybedeceğiz? Her zamanki gibi öncelikle iğnemi alıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi burada, şurada şu çiftlimin örmediğim ikincisi var. Bu ikinciyi atlıyorum. Bir sonrakinin 2 ilmeğinin birden şöyle geçirdim. Ne yapıyorum? Çıktığım yerin göbeğinden giriyorum. Şöyle göstereyim, göstermiş olayım. Bu şekilde tabanımızı ne yaptık? Tamamladık. Böyle biraz tepeden çekersem daha net bir şekilde göreceksiniz. Artık bunu altta içeriden gizleyeceğim ben. Bu şekilde tabanımızı bitirdik. Kaç sıra ördüm onu da söyleyeyim. Şu merkezimiz olarak kabul edersek 9 sıra dolaştım. Hemen ne kadar olmuş onu da söyleyeceğim size. Metremi arıyorum. Bir saniye. Ölçelim. Tam 36 santime 13,5 santim olmuş. Bu taban benim için artık yeterli. Ne yapıyorum? Her zaman ne demiştim? Kenardan başlıyorum. Yani şu tam kenar ortasından başlayacağım. Şöyle devam ediyorum. Bakıyorum tam şurası benim orta noktam. Bunu daha sonra iple iğneyle gizleyeceğim. Evet, şöyle yumuşak, ince, yıkanabilir yerli rafyalarımızdan var. Ben bunu rafyayla yapmaya karar verdim. Çünkü kağıt ipteki hasır renginden hoşlaşmadım. Bu renk orijinaline daha yakın. Şöyle açık saman renginde. Bu rafya ipleri kullanarak yapacağım. Neden kameram sürekli buğulanıyor anlayabilmiş değilim. Şimdi bir kağıt iple denemiştim ben. O yüzden ilmeklerimin yerleri bakın şöyle geniş geniş belli. Şimdi buradan
siyahla başlayacağım. Şöyle çantamızın ortası da arka loblara batıyorduk ama şunu unutmayın. Arka loba batarken arka lobun tek tel olarak eğer alırsak haliyle çantamızın dayanıklılığı azalacak. Yani şöyle alırsak. Bunun arkasında şu arkalarda şöyle bir kısım daha var. İki. Şöyle göstereyim sırtlarını. Ne olur netleş. Evet bakın şöyle hep ikili ikilidir arkalar. Bu ikililerin tamamını birden alıyoruz ki daha sağlam olsun. Başlayalım şimdi. Sonunda yumuşacık bir iple öreceğim. Şöyle başladım. Bir tane. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bir boşluk bırakıp hemen kenarına giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buna batmıyorum. Hemen yanındakine. Tabii benim yerlerim hazır olmuş oldu böylece. Görüyorsunuz çünkü öncesinde bir kağıt iple denediğim için bir boşluk bıraktım. Hemen yanındaki. Bir tane zincir, bir boşluk bıraktım. Hemen yanındaki. Bir zincir, bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakine batıyorum. Bu şekilde bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde. Şimdi sıra sonuna kadar gideceğim, geleceğim. Sıra başında ne yapacağız onu göstereceğim. Şimdi başladığımız yere geldik. Şu benim ilk zinciri çekip, bakın ip zaten içine giriyor görüyorsunuz. Zincir çekip başladığım yer. Şimdi buraya tekrar giriyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum ve şu bir sonraki ilk yapılan yere bunu birleştirmem lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Şöyle hemen şu görmüş olduğunuz yere bir ilmek kaydırıyorum, yanındaki yere ve bu ip şöyle uzatıyorum. Şimdi bu ipi bırakacağım. Bu ip arkada kalacak. Ben bu sefer açık hasır dediğimiz ipimle yeniden başlıyorum. Video çekimi geceye kaldı. Şu bir önceki, şöyle göstereyim. Şuraya gireceğim. Bu zincir yer. Buradan şu şekilde bir tane yine girdim buraya. Bir zincir daha çekiyorum. Boşla. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir, boşluk. Artık işim çok kolay. Bir zincir, boşluk. Hep boşluklara giriyorum bu şekilde. Bir zincir çekeceğim. Ay yumuşacık var ya, rafyanın örmesine bayılıyorum gerçekten. Şu kaliteli rafyalardan inanın harika oluyor örmesi. Yumuşacık, hele kağıt ipi ördükten sonra bu böyle insanın sanki eline böyle pofidik yastıkmış gibi geliyor. Bu şekilde bir zincir bir boşluklara batarak sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, geldik sıra başına. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şu ilk boşluğa, yani zincir olan yere şöyle ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Bu sefer bunu uzatıyorum, bunu arkaya bırakıyorum. Şimdi şu aradan girip biraz önce yaptığım, bir önceki sırada yaptığım siyahı alıp buraya çekiyorum. Şimdi bu arkaya gidecek. Aldım bunu yukarıya. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa girdim. Bir zincir, boşluğa girdim. Bir zincir,
boşluğa girdim. Bir zincir, boşluğa girdim. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir, hemen buradaki boşluğa giriyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde devam edeceğiz. Aynen. Bakın siyahlar siyahların üzerine denk gelmiş oldu böylece. Aynı şekilde dönüp geleceğim. Dönüp geldikten sonra bakın yine aynı yöntemle ne yaptım? Buraya kadar geldim. Sonra ilmek kaydırmayla şu boşluğa ilmek kaydırma yapacağım. Bu benim buradaki ilmeğim olmuş olacak. Yani şöyle göstereyim. Sonra tekrardan şu aradan gireceğim. Bu sefer neydi? Hasır rengi ipimi çekeceğim. Yine onu bir üst sıraya taşıyacağım. Bu şekilde bir siyah bir hasır, bir siyah bir hasır diye devam edeceğiz. Gerekli ölçüye, istediğim ölçüye gelene kadar örüyorum. Hemen geliyorum. Evet, geldik. İlk kısmımızı bitirdik. Düz siyaha geçeceğimiz bölüme geçeceğiz şimdi. Şöyle söyleyeyim. Orijinalinde, yani çantanın orijinalinde bir kere kağıt ip kullanılmış ve dediğim gibi büyük tığla büyük kullanıldığı için yaklaşık bir 7 sırada falan ulaşmıştı. Yani 7 sıra derken şöyle hasırları sayacak olursak, yani 7 sıra, bir hasır bir siyah gittiğimiz için ortalama 14 sıra falan oluyor. Ama rafya iple ördüm. 4 numarayla örmeme rağmen istediğim yüksekliğe bu aşamada daha anca ulaştım. Şimdi orijinalde ortayı normalde hasırla örüyor. Yani şu hasırla örüyor ve böyle nasıl diyeyim, koni şeklinde boncuklar var. Boncuk geçirmiş. Ama ben o şekilde yapmayacağım. Zaten dikkat ettiyseniz orta kısmı siyah gibi görünüyor boncuklardan dolayı. Ben direkt siyah rafya iple devam edeceğim. Şimdi gelelim ne yapacağız burada? Artık bundan sonra nasıl üst sırada siyaha devam edeceğiz. Şu en son kısmı tekrardan göstereyim. Nasıl birleşiyorduk. Biraz yukarı alalım. Şimdi hatırlarsanız en son kısmı da yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Şu boşluğa giriyordum. Ve ilmek kaydırarak bitiriyordum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Bunu normalde zaten her sırada yapıyorduk. Bunu burada bırakıyorduk. Ne yapıyorduk? Bunu alttan hasırımızı çekiyorduk. Hasırla buradan devam ediyorduk. Şimdi artık siyah kısma geçtiğim için hasırı kullanmayacağım. Netleyelim. Bir tane zincir çektikten sonra şu aynı deliğin içine bir tane sık iğne yaptım. Bakın. Görüyoruz. Şimdi artık bir zincir çekiyorum. Yine boşluğa. Aynı işlemi aslında tekrarlamaya devam ediyorum. Tek fark ne? Normalde hasır sırasındaydım burada. Ama hasır kullanmıyorum. Direkt siyahla devam ediyorum. Şimdi sıra sayısı olarak vermedim. Tekrar söylüyorum. Herkesin elinin genişliği farklı. Ben 4 numarayla örüyorum şu anda. Olabildiğince gevşek örmeye çalışıyorum ama benim en gevşeğim bu oluyor. Yine de illaki sayı isterseniz şöyle söyleyebilirim. Hasırları saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra hasır yaptıktan sonra üstüne artık siyahla devam ediyoruz. Yine bir zincirimi çektim. Hemen yandaki boşluğa giriyorum. Bir zincirimi çektim. Yandaki boşluğa giriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar üst sıraya nasıl geçeceğimizi göstereyim. Geldik sıra sonuna. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. İlk şurada bir sık iğne yapmıştım hatırlarsanız. Bu sık iğnenin tepesine gelip şöyle ilmek kaydırmayla giriyorum. Yine
boşluğa yapmam gerekiyor. Bir saniye. Zincirimi de çektim. Geldim boşluğa giriyorum. Boşluğa ilmek kaydırmayla girmiş oldum. Şimdi burada isterseniz dediğim gibi bir zincir çekip bir sık iğne ile gidebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir yöntem de var. Bakın daha hiç zincir çekmedim. Şöyle ortalayayım. Aynı yere tekrardan giriyorum. Çıkartıyorum. Geçiriyorum. Böyle de yine bir ilmek görüntüsünü ne yapabiliyorsunuz? Elde edebiliyorsunuz. Aldım yine bir zincir, pardon. Yine boşluğa geldim. Boşluğuma sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Boşluğa geldim. Sık iğnemi yaptım. Siyaha geçtiğimiz için artık örgü siyahta videolarda görünmesi biraz zorlaşıyor. Şöyle göstereyim. Biraz daha böyle delikler görünürse. Yine aynı şekilde hep boşlukları olacak şekilde dediğim gibi 7 santim bunu örüyoruz. Sonra tekrar bu örneği örüyoruz ve asıl V kısımda tekrardan buluşuyoruz. Evet, geldik artık istediğim büyüklüğe geldim. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başta videomda size söylemiştim. Burada 10 sıra yapmıştım. Araya bir 7 santimlik düz siyahı koymuştum. Sonra bir 10 sıra daha öreceğimi söylemiştim ama çanta benim istediğim aslında görsele ulaştı. Buradan sonra çok uzatırsam bir de sap kısmı var bunun biliyorsunuz. Heybe gibi çok uzun bir çanta olacak. Bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Biraz daha şöyle yukarı kaldırırsam şu görüntü benim yeterince hoşuma gitti. Yani aynısından bir yükseklik daha yapmak istemedim. Ama siz eğer ki altı ve üstü eşit olsun derseniz burada 10 tane kullanmıştım. Mesela hasır rengi sayalım. Burada 10 taneydi. Burada 6 tane kullandım. Yani siz bunu dengelemek için 8'e 8 de yapabilirsiniz. Ama bence böyle daha güzel oldu. Çünkü şu alt kısmı kısa tutsaydık bu kadar görüntü hoş olmayacaktı. Şu altın uzun olması bence daha güzel oldu. Şimdi burada artık bitireceğim. Şöyle kopartıyorum. İndirebilirim artık. Şöyle bitireceğim burayı. Bunu zaten içinde daha sonra örerken gizlemiş olacağım. Burada artık üçgenleri örmeye başlayacağımız için çantanın tam ortasını bulmam gerekiyor. Yani şöyle güzelce iki yandan tuttuğunuzda çantanızın tam ortasını bulacaksınız. Burayı işaretleyeceğiz. Buradan sonra artık şu üçgen kısımları örmeye, yani her sırada azaltarak örmeye başlayacağız. Hemen ben ortasını bulup geliyorum. Evet, tam ortayı buldum. İşaretlerimi koydum. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi hemen bunun yanındaki ilmekten başlayacağım. İpimi aldım. Şöyle çıkarttım. Ne yapıyorduk? Hep boşluklara yapıyorduk ya. O yüzden yan tarafa geçiyorum. Buraya bu şekilde bir zincir almış oldum. Şimdi ara boşluk için bir tane zincir daha çekiyorum. Hemen yan tarafa giriyorum. Bir zincir, boşluğa girdik. Bir zincir, boşluğa girdik. Bir zincir,
şekilde hemen sıra sonuna kadar, yani bir diğer işaretlediğim yere kadar şu arkadaki hemen örüp geliyorum. Evet, geldik en son işaret koyduğum ortanın bir önceki boşluğuna da battım. Şimdi buradan bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Artık çantamızın şöyle tersinden örmeye başlayacağız. Burada yapmamız gereken şey şu. Şimdi eğer ki ben buraya tekrardan şöyle göstereyim. Şimdi bir tane sık iğne ördüğümde ne yaptım? Bakın, normalde bunun üzerine devam etmiş olsaydım hiç eksiltme yapmış olmayacaktım. Ama bu sayede ne oldu? Bunu bu şekilde yok etmiş oldum. Direkt buradaki boşluğa geçtim. Şimdi yine bir tane zincir aldım. Boşluğa. Bir zincir. Boşluğa. Aynı işlemi tersten gidiyoruz bu sefer. Yanlış yere batmışım, bir saniye. Boşluk burada. Bir zincir aldım. Boşluğa geçiyorum. Bir zincir aldım. Boşluğa geçiyorum. Bu şekilde yine başına kadar örüp gelelim. Aynı şekilde geldik sıra sonuna. En son boşluğuma da battım. Şimdi bir zincir çekip artık geri dönüyorum. Döndüm yüze. Ne yaptık? Yine boşluğa. Yandaki ilk boşluğumuz burası. Bir zincirimi çektim. Unutmayın. Hemen buraya sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Boşluğa sık iğne. Bir zincir çektim. Boşluğa sık iğne. Son kez arkada da göstereceğim. Ondan sonra artık sürekli bu şekilde azalta istediğim genişliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Evet, son boşluğa battım. Şimdi yine bir zincir alıyorum. Geri dönüyorum. Geri döndüm. İlk boşluğun içine yine sık iğnemi yapıyorum. Zincir, boşluğa girdim, sık iğne. Bu şekilde ters yüz yapa örmeye devam edeceğim. Ta ki istediğim sap genişliğine gelene kadar oradan beraber devam edeceğiz. Evet, şimdi şöyle bitirdim, geldim. Şimdi ne kadar olana kadar öreceğim onu göstereyim. Şöyle döne döne geldim. Bakın, burada artık şu sadece boşluklara baktığım sık iğneleri söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Artık buradan sonra sapımızı spiral bir şekilde dönerek örmeye başlayacağız. En son sık iğnemi yapmıştım. Şimdi şöyle çeviriyorum, başa dönüyorum. Geldim. Şuradaki ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum yine. Kamera netliğini kaybetmiş. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen şurada bakın bir zincir boşluğum var ya. Buraya giriyorum. Yani örneği devam ettireceğim. Yine bir zincirimi çektim. Şöyle çevireyim çantama. Yine buradaki boşluğa giriyorum. Siyah ne yazık ki çok zor görüyor. Hemen döndüm yine. Şurada sık iğnelerin arasında bir zincir var. Görünebiliyor mu acaba? Şöyle bu zincire giriyorum.
Hep yine boşluklara gireceğiz. Boşluklarda ilerleyeceğiz. Geldik buraya. Şurada bir boşluğum var. Artık biraz görmekten ziyade tabirimle gitmek durumunda kalacaksınız. Şimdi şurada şu ilk başladığım, birbirine bağladığım yer benim zincir boşluğum olarak kabul ediyorum. Bir zincirimi çekip bu ilk bağladığım araya giriyorum. Yine bir zincir çektim. Döndüm. Yandaki zincir boşluğuna girdim. Bir zincir çektim. Tabi burada artık dönerek örmek hayli zorluyor. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Yani bu göz sayısını tutup bu göz sayısında yeni bir başlangıç yapıp daha sonra bunu sapınızı ördükten sonra buraya dikerek de birleştirebilirsiniz. Ben dikme herhangi bir iz olsun istemedim. O yüzden artık dönerek gideceğim. Yine zincir, aradaki boşluğa, zincir, aradaki boşluğa. Bu şekilde istediğim yere gelene kadar, boya gelene kadar öreceğim ve buraya tabii mecburen artık neyle birleştireceğiz? İğnemizle birleştireceğiz. Onu da nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Oraya kadar örüp hemen geliyorum. Evet, şimdi sapımı örüp geldim. Hemen söyleyeyim ne kadar ördüğümde. Şöyle. Evet, yaklaşık 38 santim sapımı örmüşüm. Şimdi artık buradan sonra ne demiştik? Bakın şu en son sık iğnemi de yaptım. İlmek kaydırdım ve burada bunu artık dikerken arada kaybedip gideceğim. Buraya geldiğimizde ise yine aynı şekilde bıraktım. Diğeriyle aynı genişlikte olacak şekilde bıraktım. Bunu da şimdi ikiye katlayacağım. Hem birleştirmiş olacağım. Hem de aynı zamanda şunu buraya eklemiş olacağım. Kameram neden sürekli buğulanıyor onu anlayabilmiş değilim. Evet, şu şekilde buraya da bunu birleştirmiş olacağız. Şimdi hemen iğneme takayım. Ne kadar ip gitti derseniz bu arada onu da belirteyim. Tabanını biliyorsunuz kağıt iple örmüştüm. Taban dışında tam tamına bir rafya, yani bunlar biliyorsunuz yerli rafyalar 150 gram. 150 gram bir rafya tam tamına yetti siyahta. Zaten hasır rengi çok fazla kullanmıyoruz. Benim rafyam yarım olmasına rağmen şöyle göstereyim. Bunu ördüm. Hala da bakın şöyle göstereyim. Hala oldukça fazla. Yani çok az hasır renginden gidiyor. Bir tane de tam olarak siyah rafya kullandım bu çanta için. Tabanını tekrar söylüyorum. Tabanda kağıt ip kullanmıştım. O yüzden tabanı saymıyorum. Yani siz bunu tabanıyla beraber direkt rafya ile yapacak olursanız mutlaka 2 tane siyah rafya almak durumundasınız. Şimdi başlayalım. İğnemizi geçirmiştik. İlk olarak hemen karşısıyla birleştiriyorum. Şöyle şu karşısıyla bir kere birleştirdim. Aynı yerden tekrar giriyorum. Bu şekilde ağzını bir yuvarlamış oldum. Şimdi burada şuna dikkat edin. Sapınız buruk olmasın. Şöyle başladım. Düzgünce getirdim. Tam yandaydı zaten, o şu şekildeydi. Şu ipi öne alıyorum. Bunu buradan içinden bununla beraber birleştireceğim. Şimdi şu şekilde. Geldim. Şimdi buradan giriyorum. Aynı şekilde bir de karşısından giriyorum. Yukarıyla bu şekilde birleştirmiş oldum.
Yine aynı şekilde karşıdan alıyorum. Bir tane bu taraftan alıyorum. Yine karşıdan alıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Yani bu şekilde bir karşıdan bir buradan böylece ağzı zaten siyah olduğu için biliyorsunuz, siyah bu anlamda gerçekten örneği bile seçmek çok zor oluyor. Hiç belli bile olmayacak. Bir karşıdan ben bile görmekte şu an zorlanıyorum ilmekleri. Şuradaymışız. Şimdi dönüyorum. Arkasına geldim. Bir buradan yine bir buradan girdim. Şu ipimin fazlalığını, şu altta gizlediğim ip bu. Bunu artık kesebilirim. Şu tarafa dönüyorum. Şu arayı da birleştirmiş oldum. Evet, bu şekilde iki tarafı da silindirik hale getirmiş olduk. Sapımız hazır, çantamız hazır. Hemen bu ipi burada sıkılaştıracağım. Yani çözülmesin diye. Sonra diktiğim yerin, şu dikişlerimin arasından şöyle dolandıracağım. Olası bir çözülme yaşamayalım diye. Hatta şurada bir tur daha şu karşıyla bir birleştireyim. Şimdi şöyle dikişlerimin arasından gittim. Artık ipimizi kesebiliriz. Şimdi kameramı artık yukarıya alayım. Çantamızı bitirdik. Harika bir çanta oldu. Gerçekten o kadar güzel ki. Bir kere şu rafyanın yumuşaklığı. Tabii ben şu anda çantayı bu pozisyonda gösteriyorum ama bu normalde şöyle taktığınızda şu şekilde şu pozisyonu alacak. Bakın şöyle duracak. İnanılmaz tatlı, çok güzel. Şimdi bunun ben ütüsünü yapmadım. İçinden, mutlaka içinden şöyle bir hafif buharı gezdiriyoruz. Rafyayı kağıt kadar böyle ezmiyoruz, basmıyoruz. Zaten kendi yapısı kağıt gibi değil. Yeterince yumuşak ve düz bir yapıda olduğu için ipi çok fazla ezmeyeceğiz. Görüyorsunuz, sapın böyle durduğuna bakmayın. Dediğim gibi astığınızda şu şekilde şu pozisyonu alıyor çantanız. Harika oldu. Çok sevdim, çok beğendim açıkçası. Görselde göründüğünden çok daha güzel oldu. Yine fotoğraflarını, detaylı fotoğraflarını
Instagram'da da paylaşacağım. Ben sadece içeriye şuraya bir etiketimi dikeceğim. Onun dışında dediğim gibi bu çantamız astarsız. Eğer ipleri varsa iplerini gizleyeceğim, temizleyeceğim ve tamamen bitirmiş olacağım. Kolumda da yine merak ediyorsanız, yani kolda duruşunu merak ediyorsanız, yine dediğim gibi Instagram adresimde mutlaka ve mutlaka bunu paylaşacağım. Şöyle elime de alıp bir göstermek istiyorum. Bakın tabanımız ne kadar güzel. Şöyle örgü kısmı. Bakın. Tabi alttan çektiğim için alt geniş gibi duruyor ama aslında değil. Şöyle detaylarını gösteriyorum. Gerçekten harika oldu. Şöyle yataya da alayım. Birazcık daha net bir şekilde görebilin istiyorum. Çünkü malum yatay çekim yapmamız gerektiği için YouTube için şöyle bu şekilde duracak. Çok güzel oldu. Dediğim gibi şimdi şu konuda çok fazla mesaj geliyor. İşte görüntü kalitesiyle ilgili. Tekrar hatırlatıyorum. Ben görüntülerimi yüksek kalitede çekiyorum ve yüklüyorum. Ancak internet çekiminize göre bu ayarlamayı yapıyor YouTube. O yüzden mutlaka eğer sınırsız internetteyseniz, yani internet kullanımınızda herhangi bir sıkıntı yoksa, sizlere tavsiyem videonun üzerinde en sağ üst köşede bir 3 nokta var. Oraya tıkladığınızda kalite bölümü var. Kalite sekmesine tıklayıp daha yüksek kalitede görüntüyü seçerseniz benim yüklediğim yakın, en azından çok daha yüksek kalitede görüntü elde edebilirsiniz. Bunu mutlaka unutmayın. Bu şekilde çok daha net göreceksiniz görüntüleri. Aynı zamanda Instagram hesabım açıklamada yer alıyor. Aynı şekilde Aryalarla Tasarım. Mutlaka dönüşlerinizi bekliyorum. Instagram adresimde tabii ki de bu kadar çanta yok. Çok daha fazlası var. Mutlaka oraya da oradan da beni takip etmenizi rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve bana destek olursanız emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için bu çok önemli. Beğenmeyi, zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Çok tatlı bu güzel çantayı eğer siz de örerseniz Instagram'dan beni etiketlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.